Herkese merhaba. Bu hafta sonu sizlerle bir altın gümüş analizi paylaşmak istiyorum. Bu orta ve uzun vadeli altın ve gümüşteki hedeflerimi sizlere gösterecek. Şimdi hemen hızlıca gümüşten başlayalım. Gümüşte şu 2020 yılında oluşan, Temmuz 2020 yılında oluşan şu hareket sonrası 22.51 21.38 aralığının destek olarak çalışabileceğini öngörmüştüm. Bunun da sebebi şuradaki oluşan şu iki aykırı mum. Bakın bütün şu yükseliş boyunca işte 19 dolarlardan başlayan bu yükseliş boyunca ilk satışın geldiği, dolayısıyla arz talep dengesinin oluştuğu ilk bölge olarak işaretlediğimizde uzun vadeli şöyle baktığımızda grafiklere de pek çok kere bu destek bölgesinin çalıştığını ve yukarıda da 30 dolar 29 dolar aralığında da bir direnç oluşturup şurada yaklaşık 1,5 senedir yatay hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yatay hareketin hedefleri bizim orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirleyecek. Şimdi burada da aslında iki tane oluşum var. Bunlardan birincisi bu yatay hareket. Bir diğeri de günlük grafiklere geçersek şurada oluşan bir bayrak formasyonu var. Yani yukarıda 30 dolar kırıldığı takdirde bu bayrağın direği yüksekliğinde, onu da şöyle hemen belirleyelim. Şu direk yüksekliğinde bir yükselişin gelebileceğini söyleyebiliyoruz. Bu da direk yüksekliği kadar dediğimizde uzun vadeli bize hedefimizi veriyor. Yukarıda 77 dolar. Şu yatay hareketi esas alıp daha orta vadeli bir hedef belirlersek de bu da 42 dolara kadar yukarıda 30 dolar kırıldıktan sonra yükselişlerin gelebileceğini söylüyor. Ancak biz her zaman analizlerimizde beklentilerimizin dışındaki gelişmeleri, öngöremeyeceğimiz gelişmeleri de esas alarak aşağıda 21.38 dolar destek bölgesinin kırılması durumunda bu düşüşlerin 15 dolara kadar gidebileceğini de hiçbir zaman unutmuyoruz. Dolayısıyla falcılık, müneccimlik yapıp bu hareket yukarıya kırılır ve önce 42 dolara sonra da 77 dolara gider demek yerine yukarıda 30 dolar kırılıp öncelikle 42 dolara gidiyor muyuz? Yoksa aşağıda 21.38 kırılıp 15-24'lere doğru bir düşüş mü yaşıyoruz sorusunu her zaman sormak zorundayız ki gün içi yaptığımız analizlerde destek direnç bölgelerimize sadık kalıp olası kırılımlarda stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Evet, gümüş için orta ve uzun vadeli hedeflerimiz 42 ve 77 dolar. Şu yatay bant ve olası bayrak formasyonundan ötürü. Şimdi burada aslında bir şey daha göstermek istiyorum size. O formasyon hedefinden filan şu an için bahsetmeyeceğim. Ama tahminim önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bu videonun bu bölümünü kesip sizlerle o dönemde 1-2 sene sonra tekrar paylaşacağımı düşünüyorum. Şu yukarıda 77 dolara ulaşacak bir yükseliş bize bambaşka bir kapı açacak aslında. Onu da şöyle haftalık grafiklere geçersek, bakın burası 2011 zirvemiz. 2011'de 50 doları görmüştü. 49 küsurlara geldi gümüş. Bunu da yaklaşık 3 sene içerisinde yaptı. 2008 yılında da 8 dolarlardaydı. 8 dolardan 50 dolara gelen gümüşü izledik. Sonrasında gelen şu satışlar ve şu an yaşadığımız bu yükseliş, eğer yukarıda hedeflediğimiz 77 dolara giderse burada da bir çanak formasyonunu kırdığını bize gösterecek. Yani bugün için bu seviyeleri konuşmak tabii çok zor ama ben gene de şu formasyonu size bir hatırlatayım istiyorum. Yukarıda 77 dolara giden gümüş şu çanak formasyonunun yüksekliği kadar bir yükselişi tetikleyebilir. Yani bu da açıkçası 180 dolarlara kadar bir hedef çıkartıyor karşımıza. Ama tabii şu an için bunu düşünmek daha çok erken. Biz henüz yukarıda bir 30 doları kırıp öncelikle bir 42 dolara, sonrasında da şu yukarıdaki 50 doları kırıp 77 dolara gidiyor muyuz? Bunu bir takip edeceğiz. Bu da önümüzdeki
1 yılla 3 yıl arası bir süreci kapsayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu savaş süreci ne kadar alevlenerek devam eder, ne olur bunu öngörebilmek mümkün değil. Ama orta ve uzun vade dediğimizde 42 doları 6 ayla 1 sene içerisinde gerçekleşeceğini, 77 dolarında 1 yılla 3 sene arasında bir zaman diliminde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu süreç tabii ki bu savaş gerginliği veya ekonominin bu savaştan etkilenip daha kötüye gitmesi bu süreci kısaltacaktır. Ama şu büyük çanak formasyonunda aklımızda bulunsun gümüşte. Şimdi hemen bir hızlıca altına da bakalım. Altında da 2020'de gene şurada yatayda bir hareket gördük. Daha sonra bu kırılarak tarihi zirvesi olan 2075'lere doğru bir yükseliş takip ettik. Daha sonra burada gene yatay bir hareket içine girdi altın. Bu şuradaki ufak yatay alanın destek bölgesi 3 defa destek olarak çalıştı. Ve burada bir gene çanak formasyonu oluşmak üzere. Bu da gene bizim orta vadeli altındaki hedefimizi belirleyecek. Onu da hemen şöyle bir çizelim. Şimdi bu çanak formasyonunun tamamlanıp tamamlanmayacağını takip ediyor olacağız. Bunun için de yukarıda 2075'in kırılıp şu çanak yüksekliği kadar hareketleri görmemiz lazım. Bunu da hemen belirlersek şuradan şöyle bir yükseliş gelebilir altın için. Bu da yukarıda 2500 dolara kadar hareketleri tetikleyecektir diye tahmin ediyorum. Tabi burada biz gene fal bakmıyoruz. Bu beklentimizin tam tersi de çıkabilir. Yani yukarıda 2075 kırılmak yerine aşağıda 1661'i kırarak 1340'lara doğru satışlar da görebiliriz. Bu olasılığı da her zaman masa üstünde tutmamız lazım. Ancak şu an için baktığımızda şuradaki 2020 Kasım ve 21 Ocak ayında yaşanan şu çift tepenin artık kırıldığını görüyoruz. Burada da direnç bölgemiz 1965'te hafta içi analizlerimde sürekli bahsettiğim bir direnç. Şimdi bu kırılım yukarıda 2075'lere doğru hareketi tetikleyecek mi? Burada 2075'leri de kırıp şu çanak hedefine mi gidecek? Yoksa bu çanağın yanına bir de kulp takıp bunu fincan kulp formasyonuna mı çevirecek? Bunu takip ediyor olacağız. Bu da takribi şöyle bir satışları getirse buradan 2075 kırılmadan yaşanabilecek satışlar da burada acaba bir fincan kulp formasyonuna mı dönüşüyor sorusunu sormamıza neden olur. Açıkçası şu olasılık yukarıda 2075 ve 2038 direncine doğru geldiğimizde bir miktar altın satmama sebep olacaktır. Bu da işte dijital altınlarımın, yani fiziksel altınlarım asla onlara dokunmam ama dijital Forex'ten veya banka hesaplarından alınan altınlarımda bir miktar buradan satışı düşünebilirim. Yani bu da maksimum yarısı olacak kadar bir satış olur. Daha sonraki buradan gelen satışlarda tekrar alıma geçip elimdeki altın miktarını arttırmak olur amacım. Ama şunu da unutmayın, 2075 kırıldıktan sonra da bu bölgeden sattığınız altınları miktar azaltarak tekrar alıma geçmeniz koşuluyla yapmalısınız. Aksi takdirde bu işleme çok bulaşmanızı tavsiye etmem. Şimdi bu benim açıkçası orta vadeli bir analizim, orta vadeli hedefim yukarıda 2500 dolar altın için. Uzun vadeye bakacak olursak o zaman da şöyle haftalık grafiklere tekrar dönüp buradaki şu büyük çanak formasyonu gündeme geliyor. Bunu da hemen şöyle bir kabaca size çizersem. Şimdi buradaki bu çanak formasyonu artık fincan kulp formasyonuna dönüşüyor. Eğer bu fincan kulp formasyonundan bakarsak orta vadeli çanak oluşumu dediğimiz süreç aslında kulp. Dolayısıyla şu sona takılacak kulbun olmama ihtimali yüksek olacaktır. Çünkü buradaki fincan kulp artık kırılacak diyebiliriz. Dolayısıyla ilk önce kulp yüksekliği kadar
Yani şuradaki 2500 dolara kadar bir yükselişi, arkasından da şu çanak yüksekliği kadar yükselişleri tetikleyecektir. Bunu da hemen şöyle bir gösterirsem size. Bunun da takribi kırıldığı yerden 3800 dolarlara doğru bir hareket gelebilir. Tabii bu 3700 olur, 3500 olur. Hani bunu net bir rakam olarak görmeyelim ama 3500'ün üstüne bir hareket getirebileceğini söyleyebiliyoruz. Bu da uzun vadeli, yani 1 ila 3 yıl arasında gerçekleşecek bir hareket olabilir. Orta vadede ise, yani 6 ay ile 1 sene içerisinde de beklediğim hedef 2500 dolar diyebiliyorum. Evet, şimdi bütün bu grafiklerin söylediğini biraz da temellendirmek gerekir. Neden bu yükselişler olacak? Bir kere en önemlisi tüm dünyada yaşanan bu enflasyon sorunu. Yüksek miktarda basılan kağıt paralar. Bu basılan kağıt paraların piyasada kalabilmesi için faizlerin aşırı indirilmiş olması. Dolayısıyla enflasyon ve faiz arasındaki uçurumun çok açılmış olması. Haziran ayında başlayacak olan bu varlık alımları sürecinin sonlanması, borsalardaki satışı ve borsalardan çıkan paranın da enflasyon karşısında ezilmemek için güvenli liman olarak tarif edilen, ama bakın enflasyon karşısında güvenli liman olarak tarif edilen emtialara geçecek olması ve emtiaların da bu yükseliş sürecini başlatacağını zaten uzun zamandır tarif etmeye çalışıyorum. Bir de bunun üstüne ne yazık ki bir savaş riskimiz bindi. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşının nereye evrileceğini öngörebilmek, tahmin edebilmek çok çok zor. Yani çok kabus senaryolar da kurulabiliyor. Kaldı ki bu süreç o denli büyüyecek olursa zaten burada artık altın gümüş konuşmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Umarım Ukrayna halkı için de artık bir an önce bu süreç sonlanır ve bizler de burada sadece ekonomik verileri konuşacak günlere ulaşırız diye umuyorum. Ama ne yazık ki gene bu savaş sürecini de yakından takip etmemiz gerekiyor bu hedefler için. Yani önümüzdeki süreç içerisinde bu olası orta ve uzun vadeli hedeflerimde eğer bir değişiklik olursa detaylı videolar çekmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.